1514 yılında Çaldıran Ovası'nda yükselen toz bulutları sadece bir savaşın değil bir çağın simgesiydi. Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in çarpışması, İslam dünyasını ikiye ayıran büyük yarığın başlangıcı oldu. Ve o yara yüzyıllar boyunca kapanmadı. Bu olayın öncesinde 1512 yılının soğuk bahar gecesinde Topkapı Sarayı'nda tahta oturan 42 yaşındaki Yavuz Sultan Selim pencereden Marmara'ya bakarken biliyordu ki asıl mücadele şimdi başlıyordu. Doğuda 27 yaşındaki Şah İsmail Anadolu'yu ateşe veriyordu. Her gün yeni isyan haberleri geliyordu. Tokat düşmüştü, Sivas karışıktı, Kütahya'ya kadar Kızılbaş ayaklanmaları yayılmıştı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii sadece gerçekten keyif alıyorsanız. Ve yorumlarda nerelisiniz, saatin kaç olduğunu yazın. Dünyanın neresinden takip ettiğinizi öğrenmek her zaman heyecan verici. Şimdi ışıkları kısın, rahat bir pozisyon alın ve beraber Çaldıran'ın kanla yazılmış destanının derinlerine inelim. 24 Nisan 1512 İstanbul. Topkapı Sarayı'nın divanhane odasında gecenin bu saatinde tek bir mum yanıyordu. Titrek alev duvardaki gölgeleri dans ettiriyordu. Bu gölgeler sanki geçmişin hayaletleriydi. Öldürülen kardeşler, sürgüne gönderilen baba, ihanet eden akrabalar. Yavuz Sultan Selim masanın başında oturmuş, önündeki istihbarat raporlarını okuyordu. Her satır yeni bir felaketi müjdeliyordu. Elleri hafifçe titriyordu. Öfkeden mi, endişeden mi? Yoksa gecelerce uyumadığı için mi belli değildi. 42 yaşındaydı ama son 2 yılda 10 yıl yaşlanmış gibiydi. Gür kaşlarının altındaki keskin bakışlar yorgundu. Siyah sakalında ilk beyazlar belirmişti. Çocukluğunda Trabzon'da vali olan babasının yanında denize bakarak hayal kurduğu günler ne kadar uzaktı şimdi. Masanın üzerindeki haritada kırmızı mürekkeple işaretlenmiş noktalar giderek artıyordu. Her kırmızı nokta bir isyan demekti. Her işaret bir ihaneti gösteriyordu. Harita artık kan damlalarıyla kaplı gibiydi. Anadolu kanıyordu ve o bu kanamayı durdurmak zorundaydı. "Nur Ali Halife" diye mırıldandı. Sesi boğuk çıkıyordu. Boğazında düğüm vardı sanki. Tokat'ı ele geçirmiş. Şah İsmail adına hutbe okutuyor. Kendini bildiği günden beri savaşçıydı. 7 yaşında ilk kılıç dersini almış, 15'inde ilk savaşına girmişti. Ama bu farklıydı. Bu dış düşmanla savaş değildi. Bu iç savaştı. Kardeş kavgasıydı. Elindeki raporu o kadar sıkı kavramıştı ki parmak izleri kağıda kazınmıştı. Mürekkep ter ile karışıp ellerine bulaşmıştı. Siyah lekeler parmaklarında yayılırken sanki içindeki karanlık da yayılıyordu. Annesinin sesi kulaklarında çınladı. "Selim'im, bir gün bu taht senin olacak ama bedeli ağır olacak." Pencereden hafif bir esinti geldi. Nisan akşamının serin havası yüzünü okşadı ama içindeki ateşi söndüremedi. Ayağa kalktı. Ağır adımlarla pencereye yürüdü. Her adımda dizlerindeki ağrı kendini hatırlatıyordu. Yıllarca at sırtında geçen günlerin bedeli. Ellerini arkasında kavuşturmuş, dışarıyı seyrediyordu. Sarayın bahçesinde meşaleler yanıyordu. Yeniçeriler nöbet tutuyordu. Normal bir gece gibi görünüyordu ama hiçbir şey normal değildi. 2 yıl önce babasını tahttan indirmiş, kardeşlerini ortadan kaldırmıştı. Ahmet'in son bakışı hala gözlerinin önündeydi. Korkut'un "Abi neden?" diye haykırışı kulaklarında yankılanıyordu. Ahmet kardeşim Amasya'da vali iken her şey daha kolaydı diye düşündü. Parmakları pencere pervazında ritim tutuyordu. Şimdi yok, Korkut da yok. Sadece ben varım ve bu yük, bu lanetli yük. Divanhaneye döndü. Masanın çekmecesinden başka bir rapor çıkardı. Bu daha da endişe vericiydi. Yeğeni Şehzade Murad'ın mektubu. Elleri titreyerek açtı. Kağıt hışırdadı. "Sevgili amcam" diye başlıyordu mektup. Yavuz bu hitaba acı acı güldü. Sevgili mi? Kendi babasını öldürttüğü çocuk ona sevgili mi diyordu? "Gasp ettiğin tahtı bana teslim et. Babam Ahmet'in hakkıydı o taht. Şimdi benim hakkım. Şah İsmail Hazretleri beni Osmanlı'nın gerçek varisi olarak tanıyor. Ordularıyla beni destekliyor. Sen bir katilsin amca. Kardeşlerimi öldürdün. Bu kan davası bitmeyecek."
Bu satırları okurken Yavuz'un yüzü kızardı. Alnındaki damarlar belirginleşti. Çenesi kasıldı. Dişlerini o kadar sıktı ki çene kemikleri çatırdadı. Yumruğunu masaya indirdi. Masa sallandı. Mürekkep hokkası devrildi. Siyah sıvı haritanın üzerine yayıldı. Tam da Anadolu'nun üzerine. Bu bir işaret mi? Diye düşündü bir an. Mürekkep Anadolu'yu karartan Safevi tehdidi gibi yayılıyordu. Kendi elleriyle döktüğü mürekkep, dökeceği kanın habercisiydi sanki. Kapı vuruldu. 3 kez. Bu gizli işaretti. İçeri giren Piri Mehmet Paşa'nın yüzü kül rengiydi. 60 yaşındaki vezir yılların tecrübesiyle birçok kriz görmüştü ama bu farklıydı. "Padişahım," dedi. Sesi endişeliydi. Gözlerini kaldırıp Yavuz'a bakamıyordu. "Kötü haberlerim var." "Daha ne kadar kötü olabilir?" diye sordu Yavuz, yorgun bir sesle. Sandalyesine çöktü. Kemikleri ağrıyordu. "Anadolu'da tespit ettiğimiz Safevi destekçilerinin sayısı." Vezir duraksadı. Kelimeler boğazında düğümlenmişti. "Söyle." Yavuz'un sesi bir kırbaç gibi şakladı. 40.000 padişahım, belki daha fazla. Ve bunlar sadece tespit edebildiklerimiz." Yavuz'un gözleri kocaman açıldı. Bir an nefes alamadı. 40.000 mi? Bu bir ordu demek." "Evet padişahım. Ve hepsi Şah İsmail'e bağlılık yemini etmiş. Onu masum imam olarak görüyorlar. Onun için ölmeye hazırlar." Yavuz pencereye döndü. Dışarıda İstanbul'un yanan meşaleleri görünüyordu. Bu şehri kaybetmek istemiyordu. Bu tahtı kaybetmek istemiyordu. Dedesi Fatih'in emanetini korumak zorundaydı. "Piri Paşa," dedi. Sesi buz gibiydi ama altında volkanik bir öfke kaynıyordu. "Hazırlıkları başlat. Önce içimizdeki düşmanı temizleyeceğiz. Sonra doğuya gideceğiz." "Padişahım, bu çok kanlı olur. 40.000 insan." Yavuz döndü. Gözlerinde acımasız bir kararlılık vardı. Ama aynı zamanda derin bir acı da. "Kan dökülecekse dökülsün. Ama bu topraklar Osmanlı olarak kalacak. Ben bu taht için kardeşlerimi öldürdüm Piri Paşa. Şimdi geri adım mı atayım?" Vezir sustu. Padişahın sesindeki acıyı duymuştu. Bu sadece bir hükümdarın emri değildi. Bu vicdanıyla savaşan bir adamın çığlığıydı. Aynı günlerde 1500 kilometre doğuda Tebriz, Safevi Sarayı'nın büyük salonunda davullar çalıyor, nefesli sazlar eşliğinde Kızılbaş şairleri mersiyeler okuyordu. Duvarlardaki İsfahan işi çiniler mum ışığında mavimsi bir parıltı saçıyordu. Tavandan sarkan devasa avizeler binlerce mumla yanıyor, salonu gündüz gibi aydınlatıyordu. Hava tütsü, amber ve gül kokusuyla doluydu. Şah İsmail altın işlemeli tahtında oturmuş, elindeki mücevherli kadehi yavaşça döndürüyordu. İçindeki kırmızı şarap kan gibi görünüyordu. Belki de dökeceği kanın ön sezisiydi. 27 yaşındaydı ama 13 yıldır hükümdardı. 7 yaşındayken babasının kellesi önüne atılmış, "İşte baban," demişlerdi. O günden beri hayatta kalmanın tek yolunun güçlü olmak olduğunu biliyordu. Kızıl sakalı özenle taranmış, ipek kaftanı üzerine mükemmel oturuyordu. Başındaki 12 dilimli kırmızı börk, her dilim 12 imamı temsil ediyordu. Ama bu sadece dini bir sembol değildi. Bu onun kimliğiydi, varlık sebebiydi. "Ustaçlı Muhammed Han," dedi. Sesi kendinden emin ve güçlüydü ama parmakları kadehin kenarında gergin bir ritim tutuyordu. "Anadolu'dan haberler nedir?" Yaşlı komutan öne çıktı. 70 yaşındaydı. 50 yıldır savaşıyordu. Aksakalı göğsüne iniyordu. Gözlerinde savaşların yorgunluğu vardı ama hala dik duruyordu. Şah İsmail'i bebek yaşından beri tanıyordu. Onu Gilan ormanlarında saklamış, büyütmüş, tahta çıkarmıştı. "Şahım, müjdeler olsun. Tokat düştü. Nur Ali Halife şehri sizin adınıza yönetiyor. Amasya'da, Sivas'ta, hatta Kütahya'ya kadar müritleriniz var. Hepsi sizin emrinizi bekliyor. Masum imam ne zaman gelecek?" diye soruyorlar. Şah İsmail'in dudaklarında muzaffer bir gülümseme belirdi. Ama bu gülümseme gözlerine tam olarak yansımadı. İçinde küçük bir kurt kemiriyordu. Osmanlı farklıydı. Bunu biliyordu. Kalktı, uzun boyuyla salondaki herkese hakim oldu. Geniş omuzları, atletik yapısıyla tam bir savaşçı görünümündeydi. Ama içinde hala o 7 yaşındaki çocuk vardı.
Babasının kesik başına bakan, ağlamaya cesaret edemeyen çocuk. "Osmanlı çöküyor demek," dedi. Sesi yankılandı. "Yavuz kardeşleriyle uğraşırken biz Anadolu'yu kazanıyoruz." "Evet şahım, üstelik Şehzade Murat da yanımızda. Onu Osmanlı tahtının varisi ilan ettiniz ya." Şah İsmail kahkaha attı. Bu kahkaha salonda yankılandı. Mumların alevi titredi. Ama bu neşeli bir kahkaha değildi. İçinde acı vardı. "Murat sadece bir araç," dedi. "Kullanıp atacağım bir araç. Asıl hedef Anadolu'yu almak. O topraklar bizim ruhani vatanımız. Oradaki Türkmenler beni bekliyor. Dedelerim oradan geldi. Ben de oraya döneceğim." Sarayın geniş balkonuna çıktı. Tebriz şehri ayaklarının altında uzanıyordu. Minareler, kubbeler, çarşılar, binlerce evin mum ışığı yıldızlarla yarışıyordu. Uzaktan ezan sesi geliyordu ama bu Şii ezanıydı. Ali'nin adı anılıyordu. Rüzgar yüzünü okşadı. Hafif serin olan hava ciğerlerine doldu. Derin bir nefes aldı. Bu havada başka bir koku vardı. Savaşın kokusu. "14 yaşımda Gilan ormanlarından çıktım," diye mırıldandı. Sesi dalga dalga yayılıyordu. Elleri balkonun mermer korkuluğunda, parmakları mermeri sıkıyordu. "7 yaşımda babam öldürüldüğünde herkes benim de öleceğimi sandı. Ama yaşadım ve kazandım. 14 savaş yaptım. 14'ünü de kazandım. Ama içindeki ses fısıldıyordu. 15. farklı olabilir." Arkasından gelen veziri Mirza Şah yaklaştı. "Şahım, Osmanlı'yla savaş kaçınılmaz görünüyor." "Savaş mı?" Şah İsmail döndü. Gözlerinde garip bir ışık vardı. Kendinden emin, neredeyse mistik bir parıltı. Ama derinlerde başka bir şey daha vardı. Şüphe. "Mirza, ben sıradan bir hükümdar değilim. Ben 12 imamın vekili, Mehdi'nin müjdecisiyim. Kızılbaşlarım bana tapar. Onlar için ben yaşayan bir ilahım. Ama şahım, Osmanlı farklı. Onların topları var. Yeniçerileri disiplinli. Yavuz acımasız biri. Kendi babasını." Şah İsmail elini vezirinin omzuna koydu. El titriyordu, belli etmemeye çalışsa da. "Mirza, ben Özbek Şeybani Han'ın kafatasından kadeh yaptırdım. O da güçlüydü. Ama şimdi kemikleri çürüyor. Osmanlı da aynı kaderi paylaşacak. Ama o gece yatağına girdiğinde, ipek yastığa başını koyduğunda, karanlıkta tek başına kaldığında küçük bir şüphe kurdu, kemirmeye başladı. Çocukluğundan beri ilk kez korkuyordu. "Ya bu sefer farklı olursa?" diye fısıldadı karanlığa. "Yavuz diğerleri gibi değil. Babasını tahttan indirdi. Kardeşlerini öldürdü. Bu adam farklı. Bu adam benim gibi. Acımasız olmak zorunda kalmış biri." Bu düşünceyi hemen kovdu. "Hayır," dedi kendine. Sesi titrek çıktı. "Ben seçilmiş kişiyim. Allah beni koruyor. 15. zaferim de gelecek." Ama uyku gelmiyordu. Gözlerini her kapattığında garip görüntüler beliriyordu. Kırmızı bayraklar yerde sürünüyor, yaralı atlar inliyor, kan gölüne dönmüş bir ova. Ve kendisi yaralı, kanlar içinde kaçıyor, ter içinde uyandı. "Bu sadece bir kabus," diye mırıldandı. Ama kabuslar bazen gerçek olurdu. Mart 1514, Edirne. Şafak sökmeden hareket eden 100.000 kişilik Osmanlı ordusu doğuya doğru yola çıktı. Ama kimse bilmiyordu ki Yavuz Sultan Selim çoktan korkunç emrini vermişti. Bu emir onun vicdanını ömür boyu kemiren bir bela olacaktı. Anadolu'daki tüm Kızılbaş sempatizanları tespit edilecek ve ortadan kaldırılacak. Emri verirken eli titremiş, kalemi kırmıştı. Ama imzayı atmıştı. Bu imza 40.000 insanın ölüm fermanıydı. İlk operasyon Kayseri yakınlarındaki küçük bir köyde başladı. Köyün adı Sarıkaya'ydı. 300 haneli, 1500 nüfuslu huzurlu bir Türkmen köyü. Gece yarısı saat 2. Köy derin uykudaydı. Sadece uzaktan köpek havlamaları geliyordu. Yaşlı çoban köpekleri tehlikeyi sezmişti sanki. Ay bulutların arkına girmişti. Ortalık zifiri karanlıktı. Evlerin bacalarından ince duman telleri yükseliyordu. Hava soğuktu. Mart ayının tipik Anadolu soğuğu. Çatılarda kırağı vardı. Osmanlı süvarileri sessizce köyü sardı. Komutan işaret verene kadar kimse kıpırdamadı.
Atların nefesi buhar halinde havaya karışıyordu. Metal zırhların hafif şıngırtısı gecenin sessizliğinde bile duyulmuyordu. Askerler öylesine disiplinliydi. Komutan genç bir sipahiydi. 25 yaşında, İstanbul'da hamile karısı vardı. Bu emri yerine getirmek istemiyordu ama başka seçeneği yoktu. İşaret verildi. Aynı anda yüzlerce asker harekete geçti. Kapılar kırıldı, evlere girildi. Önce şaşkınlık, sonra korku, sonra çığlıklar. Allah aşkına ne oluyor? Biz ne yaptık? Çocuklarıma dokunmayın. Köy meydanına toplanan halk perişan haldeydi. Çoğu gecelik kıyafetleriydi. Yaşlı nine başörtüsünü düzeltmeye çalışıyor, genç anne bebeğini göğsüne bastırıyordu. Bebeğin ağlaması gecenin sessizliğini yırtıyordu. 10 yaşındaki çocuk babasının elini sıkıca tutmuş, anlamaya çalışıyordu. Osmanlı komutanı atının üzerinden seslendi. Sesi titriyordu. Acımasız görünmeye çalışsa da, "Siz Şah İsmail'in takipçilerisiniz. Safevi ajanlarısınız. Cezanız ölüm." Köyün yaşlı muhtarı öne çıktı. 80 yaşındaydı. Torunları arkasında ağlıyordu. Elleri titriyordu. Yüzü korkudan bembeyazdı. Gözlerinde umut kırıntısı vardı. "Efendim, vallahi billahi biz sadece köylüyüz. Kimseye zarar vermedik. Vergimizi veririz. Kimseyle işimiz yok. Dedelerimizden beri bu topraktayız." "Yalan!" diye gürledi komutan. İçinden "Allah belamı versin" diye geçiriyordu. Ama görevini yapmalıydı. "Evlerinizde kızılbaş börkleri bulundu. Şah İsmail'in propagandasını yapıyorsunuz." "Efendim, o börkler dedelerimizden kalma. Biz Müslümanız. Namazımızı kılarız. Sadece Ali'yi de severiz." "Bu suç mu?" Komutan kılıcını çekti. Keskin çelik ay ışığında parladı. Muhtarın sözü yarıda kesildi. Kafası gövdesinden ayrıldı. Kan fışkırdı. Sıcak sıvı soğuk toprağa aktı. Torunları çığlık attı. "Dede! Dede!" Kalabalıktan korku çığlıkları yükseldi. Kadınlar ağlamaya başladı. Çocuklar annelerinin eteklerine sarıldı. "Başlayın!" diye emretti komutan. Gözlerini kapattı. Vicdanının sesini duymamaya çalıştı. Sonrası katliamdı. Kılıçlar kalktı, indi. Çığlıklar gökyüzüne yükseldi. Kan toprakla karıştı. Çamur kırmızıya döndü. Yarım saat içinde köy meydanı mezbahaya dönmüştü. Evler ateşe verildi. Alevler gökyüzüne yükseldi. Ahşap evler çatır çatır yanarken içeride kalmış olanların çığlıkları duyuluyordu. Hayvanlar ahırlarda yanıyordu. Köpekler uluyordu. Genç komutan atının üzerinde durmuş, yanan köyü seyrediyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. "Allah beni affetsin" diye mırıldandı. "Ben sadece emir kuluyum." Sabah olduğunda Sarıkaya köyü yoktu. Sadece kül, is ve ceset kokusu vardı. Rüzgar külleri savuruyor, kara duman gökyüzüne yükseliyordu. Bu sahne 2 ay boyunca Anadolu'nun her yerinde tekrarlandı. Konya'da, Ankara'da, Çorum'da, Tokat'ta her gün yeni köyler yanıyor, yeni canlar sönüyordu. 40.000 insan, 40.000 hikaye, 40.000 son nefes. Yavuz ordunun başında ilerlerken bu raporları alıyordu. Yüzünde hiçbir duygu belirtisi yoktu. Ama geceleri çadırında yalnız kaldığında farklıydı. Bir gece Nisan sonunda Sivas yakınlarında konakladıklarında çadırına girdi. Kapıyı sıkıca kapattı. Mumları yaktı. Yatağına oturdu. Elleri titriyordu. Avuç içlerine baktı. Kendi eli değil gibiydi. Bu eller 40.000 insanın ölüm emrini imzalamıştı. "Allah'ım!" diye mırıldandı. "Beni affet. Ama başka çarem yoktu. Sefere çıkarken arkamda hain bırakamazdım." Ama vicdan sesi susmuyor, tam tersine daha da yükseliyordu. O çocukların ne suçu vardı? O yaşlı ninelerin "Sus!" diye bağırdı karanlığa. Hepsi muhtemel düşmandı. Hepsi. Ama kendi kendini ikna edemiyordu. O gece uyuyamadı. Her gözünü kapattığında Sarıkaya köyünün muhtarını görüyordu. Kesilen kafası, yere düşen beden. "Bu savaşı kazanmalıyım" diye mırıldandı. "Yoksa bu kanların hesabını nasıl veririm?" Mayıs 1514. Osmanlı ordusu Sivas'ı geçip doğuya doğru ilerlemeye başladığında Şah İsmail'in dahice taktiği devreye girdi. Yakıp yok etme stratejisi.
Safevi kuvvetleri geri çekilirken arkalarında yaşanabilir hiçbir şey bırakmıyordu. Köyler yakılıyor, ekinler yakılıyor, kuyular taşlarla dolduruluyor, hatta zehirleniyordu. Hayvanlar kesilip çürümeye bırakılıyordu. Her vardıkları yerde aynı manzara. Yanmış evler, kül olmuş ekinler, zehirli kuyular. Haziran sıcağı başlamıştı. Anadolu'nun bozkırında gölge yoktu. Güneş tepede yakıyor, toprak ayakları kavuruyordu. Askerler ağır zırhların altında ter içinde kalıyordu. Ter zırhların altından akıyor, tuzlu su gözlere girip yakıyordu. Su yoktu, yiyecek yoktu, barınak yoktu. İlk günler dayanılabilir gibiydi. Ama bir hafta sonra durum ciddileşti. Atlar susuzluktan ölmeye başladı. Önce yaşlı ve zayıf olanlar düştü. Sonra güçlü savaş atları da dayanamadı. Bir öğle vakti güneş tam tepedeyken genç bir yeniçeri dizlerinin üzerine çöktü. Adı Mehmet'ti. 18 yaşındaydı. "Su!" diye inledi. Dudakları çatlamış, dili şişmişti. "Allah aşkına bir yudum su." Arkadaşları koştu ama verecek suları yoktu. Mataralar çoktan boşalmıştı. Genç asker oracıkta can verdi. 18 yaşındaydı. İstanbul'da yeni evlenmiş, karısı hamile kalmıştı. Çocuğunu hiç göremeyecekti. Karısı onu bekleyecek, bekleyecek ve bir gün ölüm haberini alacaktı. Bu ilk kayıp değildi, son da olmayacaktı. Yavuz atının üzerinde orduyu seyrederken içi yanıyordu. Askerler perişandı. Moraller bozuktu. Homurdanmalar başlamıştı. Ve haklıydılar. Bu çöl yürüyüşünün sonu görünmüyordu. "Padişahım," dedi Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa yanına yaklaşarak. "Askerler perişan. Belki geri dönmeliyiz." "Geri dönmek mi?" Yavuz'un gözleri çelik gibi parladı. "Şah İsmail'e zafer hediye etmek mi istiyorsunuz?" "Ama padişahım, bu gidişle orduyu kaybedeceğiz." "Orduyu mu?" Yavuz ayağa kalktı. Sesi gök gürültüsü gibiydi. "Ben gerekirse tek başıma giderim. Korkaklar geri dönsün." Kimse cevap veremedi. Herkes başını eğdi. O gece Yavuz çadırında tek başınaydı. Elinde kalem, önünde kağıt. Şah İsmail'e mektup yazıyordu. Temmuz 1514, Erzincan. Yavuz artık sabrının sonuna gelmişti. Günlerdir Safevi topraklarında ilerliyordu ama Şah İsmail ortada yoktu. Sürekli geri çekiliyor, savaştan kaçıyordu. Çadırında oturmuş düşünüyordu. Masasında kalem, kağıt. Şah İsmail'e mektup yazacaktı. Ama nasıl bir mektup? Kalemi eline aldı. Bir an düşündü. Sonra yazmaya başladı. "Şah İsmail'e, günlerdir senin topraklarında yürüyorum. Sense bir korkak gibi saklanıyorsun. Kadın mısın yoksa? Erkeksen çık karşıma. Yoksa herkes senin korkak bir tavşan olduğunu anlayacak. Bana meydan okudun, Anadolu'ma saldırdın. Şimdi sıra sende. Ya savaş ya kaç. Ama bil ki kaçarsan bile seni bulacağım." Yavuz mektubu mühürledi. En güvendiği ulağına verdi. "Bunu Şah'a ulaştır. Cevabını bekle." Bir hafta sonra cevap geldi. Altın işlemeli bir kutu. İçinde afyon. Yavuz kutuyu açtığında önce anlamadı. Sonra yanındaki mektubu okudu. Yavuz'a, "Bu tür saçmalıkları ancak afyon kullanan biri yazabilir. Sana biraz gönderiyorum. Belki aklın başına gelir. Şah İsmail." Bu hakaret Yavuz'u çileden çıkardı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Elindeki altın kutuyu çadırın duvarına fırlattı. "Bu alçak!" diye kükredi. "Benimle alay ediyor." Altın kutu duvara çarpıp paramparça oldu. Afyon tozu havaya saçıldı. Beyaz toz yavaşça yere indi. "Hemen cevap yazın," diye emretti. İkinci mektup daha da sertti. "Korkak köpek, saklanmaya devam et. Ama bil ki seni bir fare gibi deliğinden çıkaracağım. Anadolu'daki tüm yandaşların öldü. 40.000 kişi. Hepsinin kanı senin ellerinde. Ya çık savaş ya da ömür boyu korkak olarak anıl. Yavuz." Bu mektuplar gidip gelirken ordu Erzincan'da bekliyordu. Her geçen gün moral biraz daha bozuluyordu. Şah İsmail Tebriz'de son mektubu okurken elleri titriyordu. "Korkak köpek," yazıyordu. Bu hakareti hazmedemezdi. "Ustaclı Muhammed Han," diye bağırdı. "Orduyu hazırla. Çaldıran'da buluşacağız. Ağustos başı, Eleşkirt Ovası.
Osmanlı ordusunun sabrı taşma noktasına gelmişti. 4 aydır yürüyorlardı. Evlerinden, ailelerinden uzaktaydılar. Yorgun, aç, susuz ve umutsuzdular. Akşam yemeğinden sonra, eğer kuru ekmek ve çürük soğana yemek denirse, Yeniçeriler kendi aralarında toplanmaya başladı. Önce fısıltılar, sonra normal konuşmalar, sonra yüksek sesle tartışmalar. "Bu böyle olmaz," dedi yaşlı bir Yeniçeri ağası. Adı Hamza'ydı. 20 yıldır Yeniçeriydi. 3 padişah görmüştü. "Padişah bizi ölüme götürüyor. Düşman yok ortada," diye ekledi genç bir Yeniçeri. "Kimi kovalıyoruz?" "Hayaletlerimi. 4 aydır yürüyoruz. Ne gördük? Yanmış köyler, zehirli kuyular, ölü atlar. Evlerimize dönmeliyiz. Ailelerimiz bizi bekliyor." Bu sözler hızla yayıldı. Yarım saat içinde 1000 kadar Yeniçeri toplanmıştı. Ellerinde meşaleler, gözlerinde isyan ateşi. "Padişaha gidelim," diye bağırdı biri. "Evet, ya geri döneriz ya da yolda ölürüz." Kalabalık Yavuz'un çadırına doğru yürümeye başladı. Ayak sesleri gök gürültüsü gibiydi. Meşalelerin ışığı gecenin karanlığını yarıyordu. Yavuz çadırında oturmuş haritaları inceliyordu. Dışarıdan gelen sesleri duyunca kalktı. "Ne oluyor?" diye sordu yanındaki muhafızlara. "Padişahım, Yeniçeriler, isyan var." Yavuz'un yüzü taş kesildi. Bu çok ciddi bir durumdu. Yeniçeri isyanı saltanatın sonu olabilirdi. Dışarı çıktı. Karşısında öfkeli bir kalabalık vardı. 1000 kişi. Hepsi silahlı, hepsi öfkeli. Ay ışığı yüzlere vuruyordu. Ter, toz ve öfke karışımı yüzler. Bazıları genç, bazıları yaşlı ama hepsinde aynı ifade. İsyan. Yavuz hiç tereddüt etmedi. İleri yürüdü. Doğruca kalabalığın içine girdi. Bu cesaret herkesi şaşırttı. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Sesi sakindi ama gözlerinde çelik gibi bir kararlılık vardı. Kalabalıktan yaşlı bir Yeniçeri öne çıktı. Hamza ağaydı. "Padişahım," dedi. Sesi titriyordu ama kararlıydı. "4 aydır yürüyoruz. Düşman yok ortada. Askerler perişan. Geri dönmek istiyoruz." Yavuz bir an sustu. Sonra konuşmaya başladı. Sesi alçaktı ama her kelime bir hançer gibiydi. "Düşmana bu kadar yaklaşmışken geri dönmek mi? Bu sizin Yeniçeriliğinize yakışır mı? Dedeleriniz Fatih'le İstanbul'u alırken böyle mi yaptı? Yıldırım Bayezid Ankara'da esir düşerken askerleri kaçmış mıydı?" Kalabalık sessizleşti. Bu sözler onur meselesine dokunmuştu. "Ama padişahım," diye itiraz etti başka biri. "Ailelerimiz, aileleriniz mi?" Yavuz'un sesi yükseldi. "Aileleriniz güvendeyken Anadolu'daki kardeşleriniz Safevi zulmü altında inliyor. Onların aileleri ne olacak?" Sonra sesini iyice yükseltti. "Kim korkuyorsa, kim kaçmak istiyorsa gitsin. Karılarının yanına dönsün. Ben tek başıma da olsa devam edeceğim." Bu sözler etkili oldu ama yetmedi. Homurdanmalar devam ediyordu. Yavuz son kozunu oynadı. "Eğer bana itaat etmezseniz hepinizin kafasını keserim. Size yeni ağalar, yeni Yeniçeriler bulurum." Bu tehdit havayı dondurdu. Herkes biliyordu ki Yavuz bunu yapabilirdi. Kardeşlerini öldüren adam Yeniçerileri de öldürürdü. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. İsyan bastırılmıştı ama geçici olarak. Yavuz biliyordu ki zaman daralıyordu. Çadırına döndüğünde eli ayağı titriyordu. Az kalsın her şey bitiyordu. "Şah İsmail'i bulmak zorundayım," diye mırıldandı. "Yoksa bu ordu dağılır." 22 Ağustos gecesi Çaldıran Ovası. İki ordu nihayet karşı karşıya gelmişti. Ovada 2 dev kartal gibi duruyorlardı. Osmanlı ordugahında 60.000 asker, Safevi tarafında ise 40.000 Kızılbaş savaşçısı. Gece olağanüstü sessizdi. Rüzgar bile esmiyordu. Yıldızlar net görünüyor, Samanyolu bir nehir gibi gökyüzünü ikiye bölüyordu. Hava serindi, çiğ düşmeye başlamıştı. Yavuz çadırında son hazırlıkları yapıyordu. En önemli kozu hazırdı. 200 parça top gizlice mevzilenmişti. Gece karanlığında toplar örtülmüş, kamufle edilmişti. "Yarın," dedi komutanlarına, "tarih yazılacak. Ya zaferle döneceğiz ya da burada öleceğiz."
Hadım Sinan Paşa sordu. "Padişahım, Şah İsmail'in taktiği ne olur sizce?" "Klasik Kızılbaş taktiği," dedi Yavuz. "Süvari hücumu, hızlı manevra, yanlardan sarma. Ama bizim sürprizimiz var." Masanın üzerindeki savaş planına baktılar. Her şey hesaplanmıştı. Aynı saatlerde Safevi ordugahında Şah İsmail dua ediyordu. Kızılbaş beyleri etrafında toplanmış, hep birlikte dua ediyorlardı. "Allah'ım," dedi Şah İsmail yüksek sesle, "yarın senin için savaşacağız. Düşmanlarını yeneceğiz. Bize yardım et." "Amin," diye bağırdı 40.000 Kızılbaş. Bu ses o kadar güçlüydü ki Osmanlı ordugahından bile duyuldu. Gece yarısından sonra iki orduda da uyku yoktu. Herkes yarını bekliyordu. Herkes biliyordu ki yarın tarihi bir gün olacaktı. Askerler silahlarını son kez kontrol ediyor, atlarını besliyordu. Bazıları dua ediyor, bazıları vasiyetname yazıyordu. Genç bir Yeniçeri arkadaşına döndü. "Yarın ölürsem İstanbul'daki anneme söyle. Oğlu şerefle öldü de." "Ölmeyeceksin," dedi arkadaşı. Ama ikisi de biliyordu ki yarın çoğu ölecekti. 23 Ağustos 1514 Çarşamba sabahı. Henüz güneş doğmamıştı. Doğuda ufuk çizgisi hafifçe aydınlanmaya başlamıştı. Saat 4 civarıydı. İlk hareket Safevi tarafından geldi. Davullar çalmaya başladı. Köz sesleri ovayı doldurdu. Borular öttü. 40.000 Kızılbaş savaşçısı saf tuttu. Kırmızı börkleri kafalarında, ellerinde kılıçları, kalkanları. Atları sabırsızlanıyor, kişniyordu. Şah İsmail ordusunun önünde duruyordu. Altın işlemeli zırhı ilk ışıklarla parlıyordu. Atı siyahtı, yelesi örgülüydü. Elindeki kılıç efsanevi Zülfikar'ın bir kopyasıydı. "Kardeşlerim," diye seslendi. Sesi ovada yankılandı. "Bugün kutsal savaş günü. Ya zafer ya şehadet. Ya zafer ya şehadet," diye haykırdı 40.000 kişi. Osmanlı tarafında Yavuz da son konuşmasını yapıyordu. "Aslanlarım, bugün Anadolu'nun kaderini belirleyeceğiz. Allah bizimle." "Allah Allah," diye bağırdı Osmanlı ordusu. Saat 4.30. Güneş henüz doğmamıştı ama ufuk kızarmıştı. İlk saldırı başladı. Ustaçlı Muhammed Han komutasındaki Safevi sol kanadı harekete geçti. 10.000 atlı aynı anda 4 nala koşmaya başladı. Yer sarsıldı. Toz bulutları yükseldi. At nallarının sesi gök gürültüsü gibiydi. "Allah Allah ya Ali!" Nara sesleri, kılıç şakırtıları, at kişnemeleri. Korkunç bir kakofoniydi. Osmanlı sağ kanadındaki Anadolu askerleri ilk şoku yaşadı. Bu kadar büyük bir süvari hücumu beklemiyorlardı. Hadım Sinan Paşa emri verdi. "Geri çekilin, düzenli geri çekilin." Bu plan dahilindeydi. Amaç Safevileri tuzağa çekmekti. Safevi, süvarileri Osmanlı'nın geri çekildiğini görünce daha da hızlandı. Zafer yakın görünüyordu. "Kaçıyorlar," diye bağırdı Ustaclı Muhammed Han. "İlerleyin." Tam o anda Yavuz işareti verdi. 200 top aynı anda ateşlendi. Ses inanılmazdı. Yer gök inledi. Dağlardan yankılandı. Kuşlar havada dönerek yere düştü. Top mermileri Safevi saflarına düştü. Her mermi düştüğü yerde kan ve ölüm saçtı. Atlar parçalandı. İnsanlar havaya uçtu. Duman her yanı kapladı. Barut kokusu burunları yaktı. Görüş mesafesi sıfıra indi. Safevi süvarileri arasında panik başladı. "Bu nedir?" diye bağırıyorlardı. "Bu sesler nereden geliyor?" Atlar kontrolden çıktı. Çılgına dönmüş hayvanlar her yöne koşuyor, binicilerini yere savuruyordu. "Dayanın," diye bağırdı Ustaclı Muhammed Han. "Bu sihir değil, silah." Ama çok geçti. Moral çökmüştü. Safevi sol kanadı dağılmaya başladı. Şah İsmail uzaktan sol kanadının dağıldığını gördü. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Avuç içleri terledi. "Bu beklemediğim bir şey," diye mırıldandı. Ama pes etmedi. Kararını verdi. Bizzat saldıracaktı. "Benimle gelin," diye haykırdı etrafındaki Kızılbaş beylerine. Son hamle. 20.000 kişilik sağ kanadın başında Osmanlı sol kanadına doğru hücum etti. Bu muhteşem bir manzaraydı. 20.000 atlı aynı anda hareket ediyordu.
kırmızı bayraklar dalgalanıyor, kılıçlar parlıyordu. Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa bu saldırıyı karşılamaya çalıştı. Ama Rumeli askerleri yorgun ve bitkindi. 4 aylık yürüyüş onları tüketmişti. İki kuvvet çarpıştı. Metal metale çarptı. Kılıçlar havada çınladı. Kanlar aktı. Şah İsmail bizzat en önde savaşıyordu. Kılıcı her salladığında bir Osmanlı askeri düşüyordu. Karşısına Hasan Paşa çıktı. "Dur!" diye bağırdı Hasan Paşa. "Kimsin sen?" "Ben Şah İsmail!" diye kükredi. "Ve sen ölü bir adamsın." Kılıcını savurdu. Hasan Paşa'nın kafası gövdesinden ayrıldı. Rumeli Beylerbeyi ölmüştü. Bu an kritikti. Osmanlı sol kanadı çökme noktasına gelmişti. Ama tam o sırada Yavuz devreye girdi. Yavuz merkezdeki Yeniçerilerle harekete geçti. Amacı Şah İsmail'in geri dönüş yolunu kesmekti. 10.000 Yeniçeri disiplinli adımlarla ilerledi. Tüfekleri hazır, kılıçları keskin. Şah, İsmail etrafının sarıldığını fark etti. Arkasını döndüğünde Yavuz'u gördü. İki hükümdar göz göze geldi. Aralarında belki 100 metre vardı. Birbirlerini net görebiliyorlardı. Yavuz'un yüzü taş gibiydi. Gözlerinde soğuk kararlılık vardı. Şah İsmail'in yüzü ter içindeydi. Gözlerinde ateş vardı ama artık şüphe de vardı. "İşte karşımda," diye düşündü Yavuz. "Sonunda. Bu adam benim kaderim," diye geçirdi içinden Şah İsmail. İki ordu da durmuş, liderlerini izliyordu. Sanki zaman donmuştu. Tam o anda Malkoçoğlu Ali Bey sessizce yaklaşıyordu. Yavuz'un en güvendiği adamlarından biriydi. Elinde tüfeği vardı. Atından indi. Yaya olarak ilerledi. Kimse onu fark etmemişti. Herkes iki lidere odaklanmıştı. Tüfeğini kaldırdı. Nişan aldı. Parmakları tetikte. Kurşun havayı yardı. Hedefini buldu. Şah İsmail'in sol koluna saplandı. "Ah!" diye bağırdı Şah İsmail. Acı inanılmazdı. Kan fışkırdı. Zırhını kırmızıya boyadı. "Hayır!" diye haykırdı. "Bu olamaz. Ben masum imamım. Allah beni koruyor." Ama kan durmuyordu. Kolu uyuşmaya başlamıştı. Kılıcı elinden düştü. Bu an her şeyi değiştirdi. Etrafındaki kızılbaşlar şoka girdi. Şah yaralandı. Masum imam kanıyor. Bu nasıl olur? Allah onu korumuyor mu? İnanç sistemi çöküyordu. Masum imam yaralanamazdı. Ama işte yaralanmıştı. Panik başladı. Safevi ordusu moralen çöktü. "Kaçın!" diye bağırdı biri. "Şah yaralı. Savaş bitti." Safevi ordusu dağılmaya başladı. Herkes kaçıyordu. Tam o anda Şah İsmail'in en sadık adamı at çeken Hızır ileri atıldı. "Şahım!" diye bağırdı. "Çabuk kıyafetlerimizi değiştirelim." "Ne?" Şah İsmail acı içinde anlayamadı. "Benim atımı alın. Ben sizin kıyafetlerinizi giyeceğim. Sizi ben sanırlar." Şah İsmail tereddüt etti. "Ama sen ölürsün." Hızır gülümsedi. "Şahım, ben zaten sizin için ölmeye hazırım. Bu benim şerefim." Hızla kıyafetlerini değiştirdiler. Hızır Şah'ın zırhını giydi. Börkünü taktı. "Gidin şahım." Hemen Şah İsmail 15 adamıyla birlikte savaş alanından kaçtı. Yaralı kolu kanıyor, kalbi parçalanıyordu. Arkasına baktığında Çaldıran Ovası cehennem gibiydi. Hızır ise Şah'ın kıyafetleriyle Osmanlı saflarına daldı. "Ben Şah İsmail!" diye bağırıyordu. Osmanlı askerleri ona doğru koştu. "Şah'ı yakalayın, öldürmeyin!" Hızır son nefesine kadar savaştı. Onlarca yara aldı ama "Ben Şah'ım" demeye devam etti. Sonunda yere düştüğünde Osmanlı komutanları yanına geldi. "Bu Şah İsmail değil," dedi biri kıyafetleri çıkarınca. "Kim bu?" "Sadık bir köle olmalı." Hızır son nefesinde bile gülümsüyordu. "Şahım kurtuldu," diye fısıldadı ve öldü. Akşam olduğunda Çaldıran Ovası kan gölüne dönmüştü. Her yer ceset doluydu. Yaralıların iniltileri gökyüzüne yükseliyordu. 14 saat süren savaş Osmanlı'nın kesin zaferiyle bitmişti. Kayıplar ağırdı. Safevi tarafından 20.000 ölü, Osmanlı tarafından 10.000 ölü, binlerce yaralı Yavuz savaş alanını at üstünde dolaşıyordu. Yüzünde zafer sevinci yoktu.
Sadece derin bir yorgunluk vardı. "Bu mu zafer?" diye mırıldandı. "Bu kadar kan, bu kadar ölüm." Yanındaki Piri Mehmet Paşa, "Padişahım, kazandık. Safevi tehdidi sona erdi." "Sona erdi mi?" Yavuz etrafına baktı. "Şah İsmail kaçtı. Yarın yeniden toparlanabilir." Safevi ordugahı yağmalandı. Şah İsmail'in çadırı ele geçirildi. İçinde muhteşem hazineler vardı. Altın, gümüş, mücevherler, ipek kumaşlar. En tartışmalı ganimet Şah İsmail'in eşlerinden biriydi. Genç kadın esir düşmüştü. "Padişahım," dedi vezir, "Şah'ın hanımını ne yapalım?" Yavuz düşündü. "Savaş ganimetidir. İstanbul'a götürülsün." Bu karar yıllar sonra Şah İsmail'in mektuplarında sitem konusu olacaktı. 6 Eylül 1514. Osmanlı ordusu Tebriz'e yaklaşırken beklenmedik manzarayla karşılaştı. Şehir teslim olmuştu. Direniş yoktu. Daha da şaşırtıcısı, halk yollara halılar sermişti. Çiçekler atıyor, alkışlıyorlardı. "Bu ne demek?" diye sordu Yavuz şaşkınlıkla. Vezir açıkladı. "Padişahım, Tebriz halkı da Türk. Bizi yabancı görmüyorlar." Bu gerçek Yavuz'u derinden etkiledi. "Demek ki," diye düşündü, "aslında kardeş kavgası yaptık." Cuma günü şehre girdi. İlk işi Sultan Yakup Camii'nde cuma namazı kılmak oldu. Kendi adına hutbe okundu. Ama asıl dahice kararı sonra geldi. Şehirdeki tüm alimler, sanatkarlar, mimarlar, şairler tespit edilsin. İstanbul'a götüreceğiz. 1000 kişi seçildi. Aralarında ünlü isimler vardı. Bu beyin göçü Osmanlı'nın altın çağına büyük katkı sağladı. Acem diyarının ileri gelen beyinleri İstanbul'a taşındı. Ekim geldiğinde sorunlar başladı. Kış yaklaşıyordu. Ordu 2 yıldır evden uzaktaydı. "Padişahım," dedi komutanlar, "askerler isyan edecek. Dönmeliyiz." Yavuz istememesine rağmen kabul etti. Bu stratejik hataydı. Safeviler Osmanlı çekilince kaybettikleri yerleri geri aldı. Ama Doğu Anadolu tamamen Osmanlı kontrolüne geçti. Dulkadiroğulları yıkıldı. Anadolu'da siyasi birlik sağlandı. Şah İsmail Çaldıran'dan sonra bir daha hiç aynı olmadı. Yaralı koluna her baktığında o anı yeniden yaşıyordu. Sol kolu iyileşmişti ama ruhu iyileşmemişti. Saraya döndüğünde ilk işi aynaya bakmak oldu. Yansıyan yüz tanıdığı yüz değildi. Gözlerindeki ışık sönmüştü. O kendinden emin bakış gitmişti. Yerine şüphe, korku ve acı vardı. "Masum imam yaralandı," diye fısıldıyordu kendi kendine. "Ben yaralandım. Nasıl olur bu? Allah beni terk mi etti?" Bu soru onu delirtiyordu. İnanç sistemi çökmüştü. Kızılbaşlar hala ona saygı gösteriyordu ama eskisi gibi değildi. Artık onda ilahi bir güç görmüyorlardı. Sıradan bir hükümdar olmuştu. Bir daha hiç savaşa girmedi. Komutanları ısrar etti. "Şahım, toparlandık. Osmanlı'ya saldırabiliriz." "Hayır," derdi Şah İsmail. "Bir daha asla. Çaldıran yeter." Sarayına kapandı. İçkiye başladı. Önce gizlice, sonra açıktan. Şarap onun tek tesellisi oldu. Sarhoşken Çaldıran'ı unutabiliyordu. Eskiden şiir yazardı. Hatayı mahlasıyla güzel şiirler yazardı. Artık yazmıyordu. Kalemi eline aldığında eli titriyordu. Kelimeler gelmiyordu. 1524'te öldüğünde henüz 37 yaşındaydı. Son günlerinde sayıklıyordu. "Keşke Çaldıran'a gitmeseydim. Keşke o mektupları yazmasaydım. Keşke." Son nefesinde bile "Çaldıran," dedi. Yanındakiler şunu duydu. "Çaldıran, hata, büyük hata." Yavuz Sultan Selim Çaldıran'dan sonra doğuya değil güneye yöneldi. 1516'da Mercidabık'ta, 1517'de Ridaniye'de Memlükleri yendi. Mısır'ı aldı. Kutsal toprakların koruyucusu oldu. Halifeliği Osmanlı'ya taşıdı. Büyük fatih olmuştu. 8 yılda imparatorluğun topraklarını 3 katına çıkarmıştı. Tarihçiler ona 9 yıl 9 ay 9 gün hüküm süren padişah diyecekti. Ama geceleri hala Çaldıran'ı düşünüyordu. Özellikle 40.000 Kızılbaş'ın katli. Bir gece 1519'da hastalığı ilerlemişken yanındaki doktora şöyle dedi. "Hekim, sence insan kaç kişi öldürürse cennetlik olamaz?" Doktor şaşırdı.
Padişahım siz gaza yaptınız, düşman öldürdünüz. Ya kendi halkımdan öldürdüklerim? 40.000 kızılbaş, hepsi Türktü, hepsi Müslümandı. Sadece mezhepleri farklıydı. Doktor ne diyeceğini bilemedi. Çaldıranda da diye devam etti Yavuz. Karşımızdakiler Türktü. Şah İsmail Türk, ordusu Türk. Biz Türk'ü Türk'e kırdırdık. 1520'de Edirne'de öldüğünde 50 yaşındaydı. Son günlerinde sürekli sayıklıyordu. Kan, çok kan, Kızılbaş kanı, kardeş kanı. Son sözleri belirsiz ama yanındakiler şunu duyduğunu iddia etti. Şah İsmail, keşke barış. Belki de son anında ölüm döşeğinde barış olasılığını düşünüyordu. Keşke diplomasi yolunu deneseydi. Keşke bu kadar kan dökülmeseydi. Çaldıran Savaşı sadece askeri bir zafer değildi. Bu savaşın sonuçları yüzyıllarca sürdü. Osmanlı-Safevi rekabeti 200 yıl devam etti. Doğu Anadolu kalıcı olarak Osmanlı'da kaldı. Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlandı. Safevi'nin batıya yayılması engellendi. Osmanlı'nın güneye, Mısır'a yönelmesini sağladı. Sünni-Şii ayrımı derinleşti. İki kardeş halk arasında yüzyıllarca sürecek düşmanlık başladı. Ama en acı miras başkaydı. İki taraf da Türktü. Aynı dili konuşuyorlardı. Aynı kültürden geliyorlardı. Aynı ataları vardı. Oğuz Han, Dede Korkut. Çaldıran, kardeş kanının döküldüğü bir savaştı. Ve bu yüzden kazananı olmadı. Osmanlı askeri zafer kazandı ama Safevi'yi yenemedi. Safevi hayatta kaldı ama bir daha eskisi gibi olamadı. Bugün Çaldıran Ovası'nda rüzgar estiğinde sanki hala o savaşın sesleri duyulur. At kişnemeleri, top sesleri, çığlıklar. Ve belki de en acısı iki hükümdarın son pişmanlıkları. Şah İsmail'in "keşke gitmeseydim" sözü. Yavuz'un "keşke barış olsaydı" hayali. Tarih tekerrür eder derler. Keşke Çaldıran'dan ders alsak. Keşke bir daha kardeş kanı dökülmese. Keşke güç hırsı, din fanatizmi ve gurur insanları birbirine düşman etmese. Bu gece size anlattığım bu hikaye sadece geçmişin hikayesi değil. Bu, güç sarhoşluğunun, dini istismarın ve körü körüne gururun nasıl yıkıma yol açtığının ebedi dersidir. Çaldıran Ovası'nda dökülen kanlar kurudu. Ama yaraları hala kanamaya devam ediyor. 500 yıl geçti, hala iyileşmedi. Ve belki de iyileşmeyecek. Ta ki biz insanlar kardeş kavgasının anlamsızlığını anlayıncaya kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu hikaye barışın değerini bir kez daha hatırlatır. Işıklar yansın artık. Derin bir nefes alın. Modern dünyaya dönün. Ama unutmayın, tarih sadece geçmiş değildir. Tarih geleceğin aynasıdır. Ve o aynada ne görüyoruz? Hala kan, hala kardeş kavgası, hala çaldıranlar. Belki bir gün bu hikayeyi mutlu sonla anlatabiliriz. O güne kadar tarihten ders almaya devam edelim.